Şimdi bu derste çarpanları ayırmanın özdeşlikler kısmını anlatacağım. İki kare farkı özdeşliği önemli bir özdeşlik bu. İki kare farkı. A kare eksi B kare. Nasıl açıyoruz bunu? A eksi B çarpı A artı B olarak. Şimdi dağıttığım zaman bakın burayı sağlar. A ile A'yı çarptım A kare. A ile B'yi çarptım artı AB. Eksi B ile A'yı çarptım yine eksi AB. Eksi B kare sadeleşir. Ne gelir? A kare eksi B kare gelir. Bununla ilgili alıştırmalar yapalım. X kare eksi 16. 16'yı ben 4'ün karesi olarak yazabilirim. 2 kare farkı nasıl açıyorum bunu? X eksi 4, X artı 4 diye. X kare eksi 25. 25'i 5'in karesi olarak yazarsam yani bunu nasıl açarım? X eksi 5, X artı 5 olarak. 4x kare eksi 25. Bu 2x'in karesi demek. Bu da 5'in karesi demek. Yani nasıl açıyorum bunu o zaman? 2 kare farkı. Bir çıkartıyorum. Bir de topluyorum. Yine aynı şekilde şuna bakalım. X üzeri 4 eksi y üzeri 4. Yani bu x karenin karesi demek. Bu da y karenin karesi demek. O zaman bunu nasıl açarım? X kare eksi y kare. Önce çıkartıyorum. Sonra topluyorum. Şunu bir daha açabiliriz. X eksi y, x artı y olarak şunu. Şöyle. X eksi y, x artı y diye bir daha açıp yanında yine şurayı yazıyorum. X kare artı y kareyi. Şimdi şuna bakalım. 1 bölü 2, 1 bölü 2. Şimdi ben bunu 2 kare farkı olarak nasıl yazabilirim? Yani şöyle düşünün. X üzeri 1 bölü 2 neyin karesi? X üzeri 1 bölü 4'ün karesi. Yani ben şunu aslında şöyle gösterebilirim. Çünkü burası 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 gelir. Bunu da y üzeri 1 bölü 4'ün karesi olarak gösterebilirsiniz. O zaman bunu nasıl açıyorum? X üzeri 1 bölü 4 eksi y üzeri 1 bölü 4. X üzeri 1 bölü 4 artı y üzeri 1 bölü 4 olarak yazabilirim. Buradayım. 9 üzeri a'yı da 3 üzeri a'nın karesi 16'da 4'ün karesi olarak yazarsam yine 2 kare farkı oluştu. 3 üzeri a eksi 4 3 üzeri a artı 4 olarak yazabiliriz. Şimdi terimlerden birincisi 2x eksi y, ikincisi 3x artı 5. Yine kareler var. Ne yapıyoruz? Bir terimleri topluyoruz, içerideki terimleri bir de çıkartıyoruz. Toplarsam burası ne yapar? 5x yani 2x ile 3x'i topladım. 5x eksi y artı 5 topladım şu an. Bir de çıkartıyorum. Bundan bunu çıkartıyoruz. Yani birinci terimimiz komple bu. 2x eksi y eksi parantez açtım 3x artı 5. Bunu düzenlersem eksi x 2x eksi 3x'ten eksi x eksi y eksi 5 yapar. Şöyle. Şimdi son olarak şu soruya bir bakalım. X'i 2 üzeri 1 bölü 8 artı 1 olduğuna göre yani bu şekilde tanımlanmış. Soru şu. Bu ifadenin x türünden değeri. Yani ben şunu x türünden bulacağım. Şimdi şu ikisinin 2 kare farkı açılmış hali bu. Ben bunu yani şöyle bir daha tekrar yapalım. A kare eksi B kareyi biz nasıl açıyorduk? A eksi B çarpı A artı B diye. Şimdi buna benzeterek düşünelim. Yani bu A eksi B A artı B, ben bunun eşitliğini A kare eksi B kare olarak yazabilirim. Yani şunu A, şunu B, bunu A, bunu B olarak düşünürsem yani 2 üzeri 1 bölü 16'nın karesi eksi 1'in karesi diye düşünebilirim ben bunu. Bu 2 kare farkının açılmış hali. Bu da ne yapar? Dağıtırsam 2 üzeri 2 bölü 16 1 bölü 8 yapar. Eksi 1. Paydaya geçiyorum. Bunu da 2 üzeri 1 bölü 4 eksi 1. Yani bu aslında 2 üzeri 1 bölü 8'in parantez karesi demek. Çünkü sadeleşince 1 bölü 4 yapıyor. O zaman ben bunu 2 üzeri 1 bölü 8 eksi 1, 2 üzeri 1 bölü 8 artı 1 olarak açabilirim. Yine şunlar sadeleşir. Son sadeleşmiş hali 1 bölü 2 üzeri 1 bölü 8 artı 1. Burası zaten x demekti. O zaman sonuç olarak ben sonucu x türünden nasıl buldum? 1 bölü x olarak bulmuş oldum. Şimdilik burada bitiriyorum.